Herkese merhaba. Bu video sosyal medyada içerik üretimi yapan ve bir şekilde Dubai'ye yolu düşen herkese ilgilendiren bir video olacak. Çünkü artık Birleşik Arap Emirlikleri'nde sosyal medyada marka tanıtımı yapabilmek için resmi bir izin almak gerekiyor. Ben de bu lisansa yakın zamanda başvurdum ve size bütün süreci detaylarıyla anlatacağım. Hangi belgeler isteniyor, ne kadar para ödüyorsunuz, süreç zor mu? Bütün bunlardan bahsedeceğim. Bu arada eğer bir değişiklik olmazsa tüm bu kurallar 1 Şubat 2026 itibariyle yürürlüğe girmiş olacak. Ve bu tarihe kadar eğer lisans almadıysanız ve yine de reklamlı içerikler paylaşmaya devam ederseniz 10.000 dirheme kadar da ceza alabilirsiniz. Kısaca olay şu, UAE Media Council, influencer hesapları üzerinden sosyal medyada içerik üreten ve reklamlı içerik yapan herkesi Advertiser Permit kapsamına aldı. Yani Instagram, YouTube, Facebook, TikTok hiç fark etmez. Eğer bir markadan bahsediyorsanız ve onu promote ediyorsanız o zaman bu izni sizin de almış olmanız gerekiyor. Bu sadece büyük influencerlar için geçerli değil. Küçük sayfalar, micro influencerlar, hatta ücretli olmayan barter tarzı işbirliklerinde bile bu kurala uymanız gerekiyor. Ayrıca sadece UAE'de yaşayanlar değil, buraya tatil için ya da ziyaret için gelip herhangi bir markayla işbirliği yapan ya da markalı içerik paylaşanlar da yine izin almak zorunda. Yani ben bu işi hobi olarak yapıyorum, ben sadece marka davetiyle buraya geldim, biraz gezip birkaç fotoğraf paylaşacağım ama o arada markadan da bahsedeceğim diyorsanız o zaman bu lisansı almak zorundasınız. Şimdi lisansı nasıl alacağınızı açıklayacağım. Toplamda 3 adım var. İlk önce Trade License başvurusu yapıyorsunuz. Ben bunun için DAD kafeye gittim. Bu Jumeirah'da Turkish Village restoranı karşı tarafında kalıyor. Banka gibi bir ortam. Gidiyorsunuz, sıra numarasını alıyorsunuz. Sıranız gelince işlemlerinizi yapıyorlar. Giderken yapmanız gereken 2 tane önemli şey var. Bir tanesi UAE Pass uygulamasını mutlaka telefonunuza indirmiş ve burada profilinizi oluşturmuş olmanız gerekiyor. İkincisi de Emirates ID'nizi, fiziksel Emirates ID'nizi mutlaka yanınıza götürmeniz gerekiyor. Çünkü işlem esnasında hem onu kullanıyorlar hem de çeşitli onayları UAE Pass uygulamasından sizin bizzat vermeniz gerekiyor. Ben burada başvuru yaparken ilk etapta 145 dirhem ödedim. Sonrasında maalesef süreci online olarak takip edebileceğiniz bir sistem bulunmuyor. O yüzden DAD kafeyle ya da o sizin işleminizi yapan kişiyle doğrudan iletişim halinde kalıyorsunuz ve onunla takip ediyorsunuz. Bana ilk başta başvuru yaptığımda böyle 1 saat içinde sonuçlanır, bu yakınlardan çok fazla ayrılmayın demişti. Ama ben tam böyle tatil, bu yılın sonundaki tatil zamanında başvuru yaptığım için sanırım 1 hafta kadar sürdü. Onu da DAD kafeyi yani ne oldu benim başvurum diye aradıktan sonra öğrendim. Ve sonrasında tekrar oraya gittim. İşlemlere devam ederken bir 210 dirhem daha ödedim. Ve sonra da orada çalışan kişi bana kendi laptopundan online olarak kart bilgilerimi girip Dubai Pay üzerinden 1070 dirhemlik daha bir ödeme yaptırttı. Ve sonrasında Trade License'ım hazırdı. Bana Trade License'ı WhatsApp üzerinden gönderdiler. Bu belgeyi güzel saklıyoruz. Çünkü son adım için kullanacağız. İkinci adımsa Police Clearance Certificate, yani sabıka kaydı bildiğimiz adıyla. Bu da tamamen online bir süreç. Dubai Polis mobil uygulamasından veya web sitesinden girip başvurunuzu yapıyorsunuz. Bunun için 220 dirhem ödeniyor ve birkaç gün içinde Clearance Certificate'iniz mail adresinize geliyor. Bu belgeyi de saklıyoruz, bunu da kullanacağız. Ve üçüncü ve son adım Media Permit. Bunun için UAE Media Council, yani web sitelerindeki bahsettikleri isimleriyle National Media Authority web sitesine giriyorsunuz. Burada e-Services menüsü altından permit başvurusu seçeneğini seçiyorsunuz. Advertiser Permit şeklinde bahsediliyor. Burada UAE'de yaşayanlar için ya da visitor olarak gelenler için 2 farklı seçenek var. Buradan başvurunuzu yapıyorsunuz. Daha önceden aldığınız Trade License, Police Clearance Certificate ve istedikleri diğer bilgileri yükledikten sonra yine birkaç gün içinde mail adresinize Media Permit'iniz geliyor. Bu bedava ve online bir süreç. Artık Birleşik Arap Emirlikleri'nde
lisanslı bir içerik üreticisi oluyorsunuz. Lisansınızı aldıktan sonra lisans numaranızı da sosyal medya profillerinize eklemek güzel olabilir. Çünkü bu artık markaların özellikle baktığı bir şey haline geliyor. Ve lisansı olmayan influencerlarla çalışamıyorlar. En başta da bahsettiğim gibi eğer bir değişiklik olmazsa 1 Şubat 2026 itibariyle bütün bu kurallar devreye girmiş olacak ve lisansı olmadan tanıtım yapan influencerlar için 10.000 dirhem ceza uygulaması başlayacak. Ve yine bahsettiğim gibi ücretli ya da ücretsiz işbirliği olması fark etmez. Hesabınızın büyüklüğünden de bağımsız olarak mesela developerlardan bahseden gayrimenkul danışmanları, güzel bir protein tozunu öven personal trainerlar ya da verdiğiniz affiliate linkler, bunların hepsi bu kapsama giriyor. O yüzden bu aktiviteleri sosyal medya sayfalarında yapan herkesin bu lisansı almış olması gerekiyor. Çünkü hepsi reklam sayılıyor ve reklam verebilmek için de lisansınız olması lazım. Tüm bu işlemleri sizin için yapan ajanslar tabii ki var ve bunun karşılığında sizden belli komisyonlar da alıyorlar. Ama eğer İngilizce konusunda bir sıkıntınız yoksa ve internet kullanımında zaten alışıksanız o zaman bence süreci rahatlıkla kendiniz yönetebilirsiniz. Zaten fiziksel olarak bir yere gitmenizi gerektiren ve en çok zaman alan kısım da bu en baştaki trade license aldığınız zaman oluyor. Onun dışındaki her şey online. Bahsettiğim uygulama ve web sitesi linklerini, isimlerini açıklamalarda paylaşıyor olacağım. Oraya bakabilirsiniz karışık gelen kısımlar için. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa lütfen içerik üreten diğer arkadaşlarınızla paylaşın ve videoyu beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim buraya kadar dinlediyseniz. Görüşmek üzere.